Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar millet. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra. Çok uzun değil. Biraz evet. Bir ay. Bir ay kadar oldu. Şimdi eminim ki bu videoya ilk defa gelen çok olacaktır. Bu tarz videolara oluyor oldukça ama son haftalarda çokça da mesaj aldık işte ne zamandır yoksunuz, neredesiniz diye. Onlara bir kısa açıklama yapalım. Böyle bir ara verdik. Türkiye'ye gittik geldik. Türkiye'ye gittik geldik. İşte bazı işlerimiz vardı. Onları hallettik. O yüzden pek bu tarafla ilgilenecek vaktimiz olmadı. Vallahi olmadı. Evet. Bu sefer olmadı. 3 senedir yaklaşık değil mi? Evet. 3 senedir. 3 sene Hiç oldu. bu kadar ara vermemiştik açıkçası. Neyse yazarız. Bundan sonra devam ediyoruz yine videolara. Tabii biz en çok vlog çekmeyi çok seviyoruz. Kanalımızda da genelde vlog var ama ilk yıllarda çokça bilgilendirme videosu çekmiştik. Çok faydalı oluyor. Ara ara yapmaya devam ediyoruz. Klasikler var işte. Giderler, aylık giderler. Evet, her sene yaptığımız aylık giderler var. Bunun gibi videolar var. Bakarsınız. Evet. Zaten bu videoya geldiyseniz muhtemelen Hollanda'ya taşınmayı düşünüyorsunuzdur. Evet. Onları kontrol edersiniz. Böyle bir videoyla başlayalım dedik. Tekrar geri dönelim dedik. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Bugünkü konumuz derin. Aslında içine girdikçe çok derin bir konu. Derin bir konu. Evet ama biz bugün o kadar içine girmeyeceğiz. Herkesin hemen hemen de bir fikir sahibi olduğu bir konu. Evet. %30 ruling deniyor burada. %30 vergi indirimi diyebiliriz. Vergi kuralı diyebiliriz. Böyle çevirebiliriz. Aslında Hollanda'da gelecek olan ekspatları en çok cezbeden şeylerden evet, yani bir neden tanesi. Hollanda'ya gideyim sorusunun cevabını size bulmanızı sağlayan en önemli şeylerden biri arkadaşlar. %30 kuralı. %30 kuralı nedir? Evet. Arkadaşlar %30 kuralı çok kabaca şöyle düşünün. Maaşınızın %30'u vergiden muaf. Muhteşem bir kural. Evet. Bunun bir süresi var tabii ki. Bu sonsuz değil bu. Kural bunun süresi 5 yıl. 5 yılın sonunda bu size verdikleri hakkı sizden geri alıyorlar. 5 yılın sonunda işte vatandaşlık falan gibi ayrıca şeylere başvurabiliyorsunuz. Normal standart bir Hollandalı gibi hayatınıza devam etmeniz gerekiyor o saatten sonra. Evet, aslında bu kuralın amacı ve 5 yıl olmasının sebebi de şöyle bir mantığa dayanıyor. İlk 5 senede sana bir alışma süresi, işte yabancı olduğun için masraflarının normal bir Hollandalı'ya göre daha fazla olacağı. O yüzden o vergiden düştüğü kısımla bu tip senin ekstra masraflarını tolere etme hakkı veriyor ama 5 yılda artık alışmışsındır. Artık vatandaşlığa başvuru hakkın da geldi. O yüzden ya diyor ki sen 5 yıldır bu ülkede kaldıysan tamam sen oldun artık. Evet. Alayım ben bu şeyi geri senden diyor hakkı. Sen normal bir insan olarak devam et hayatına diyor. Hiç bilgisi olmayanlar için çok kısa bir cümleyle açıklayayım. Bu ne demek aslında? Diyelim ki Alper'le bizim brüt maaşımız aynı. Ben ekspatım, Alper Hollandalı. Brüt maaşlarımız aynı olmasına rağmen ben eğer %30 kuralından faydalanabiliyorsam benim net maaşım, aylık gelirim ondan daha yüksek oluyor. Evet. Bu da Hollandalıları biraz kızdırıyor. O ayrı videonun konusu. Onu var sabaha kadar tartışırım yani. Evet. Şimdi ne oldu? Bu yılın başında, 2024 yılının başında bazı tartışmalar, bazı nasıl diyeyim, hem dedikodular çıkıyor. Sonra da gerçekten de 2025 bütçesi açıklanıyor burada işte hükümetin açıkladığı. Orada işte %30 kuralının değişeceği, bir şeyler olacağı, işte tamamen yok olacağı. Bu arada şunu söyleyeyim, biz geldiğimizden beri bu dedikodular çıkıyor. Yani her sene istisnasız bu dedikodular çıktı. Ama bu zamana kadar bir şey olmadı. Bizim 4. yılımız. Senenin başında şöyle bir şey açıkladı hükümet. %30 kuralını değiştiriyoruz. 30-20-10 5 yıla yayarak işte 20 ay %30, sonraki 20 ay %20, sonraki de 20 ay %10 muafiyet yapacağız biz size diye bütçe teklifi bu. Bu yasa tasarısı gibi düşünün. Teklifte yer alan bu ama daha henüz işte Senat'ta bunu onaylamadı gibi düşünmek lazım. Şimdi bu teklifi değiştirdiler. Teklif şöyle. 5 yıl boyunca %30 yerine %27'ye düşürmeyi düşünüyorlar. Bu değişiklik 1 Ocak 2027 itibaren ki 27 yılından itibaren geçerli olacak. Ama şöyle küçük bir fark var. Onu da sen söyle istersen. Bu değişiklik arkadaşlar 2024 1 Ocak tarihinden itibaren gelen kişiler için geçerli olacak. Yani 2004 yılında Hollanda'ya taşındıysanız ve çalışmaya başladıysanız ve bu kanundan yararlanıyorsanız bu sizin için de geçerli 2027 yılından itibaren. 2024 öncesinde geldiyseniz sizin için normal koşullar devam ediyor. Yani 5 yıllık süreci sonuna kadar devam ettireceksiniz. Ama dediğim gibi 1 Ocak 2024'ten sonra taşındıysanız
2027 itibariyle %30'unuz %27 olacak. Aynen. 3 sene için 24, 25, 26, %30, 27, 28. %27 olacak. %27 diye düşünebilirsiniz. Yani bu tarihten sonra gelecek olan herkes için aslında geçerli. Hani Evet. 2025'te de gelsen öyle, 26'da da 27'den itibaren %27 kuralı uygulanmaya başlayacak. Yani ilk versiyonda, açıklanan ilk versiyonda 30-20-10'da çok şey tartışılmıştı. İşte Hollanda avantajını kaybediyor mu diğer Avrupa ülkeleri arasında? Daha gelen expat sayısı düşecek mi, düşmeyecek mi vesaire diye bazı endişeler söz konusuydu. Çünkü piyasaya baktığın zaman işçi piyasasına yani gerçekten de bu %30 kuralının altına düşen işte yüksek nitelikli göçmen adı altında olan çalışana da bence oldukça ihtiyaçları var. Zaten bu Ya işte derler ya yani bu ülke bu nitelikli göçmenlerin yüzü suyu hürmetine dönüyor ya. Açıklandıktan sonra da zaten pek çok danışmanlık şirketi, araştırma şirketi vesaire bunun iyi bir karar olmadığını, işte bunun Hollanda ekonomisine uzun vadede zarar vereceğini bu çalışanları eğer kaybederse, çünkü çalışanlar bu avantajı kaybederse başka ülkelere yöneleceğini gibi pek çok araştırma yayınlanmıştı açıkçası. Zaten diğer ülkeler de hemen farklı şeyler yapmaya başlamışlardı. Almanya Ekspatları hemen çalabilmek için. kolaylaştırdı işleri gibi. Böyle bir ekspat savaşları da Ekspat savaşları ya gerçekten. dönüyor bizce arka tarafta. %30 ile %27'nin arasında bence gerçekten insanın kararını değiştirebileceği, işte Hollanda'ya çok %3 gerçekten çok önemli bir rakam olmayacaktır. Hemen şeyleri söyleyelim. Onlar da tabii ki değişti. Her sene değişiyor. Minimum maaş gereksinimi diyebiliriz. Tabii ki bu %30'a tabi olmak için işte bir yüksek nitelikli olmanız gerekiyor. Bunun için de bir maaş kriteri var. Maaş kriteri 30 yaş altı ve 30 yaş üstü olarak değişiyor arkadaşlar. 30 yaşın altındaysanız 35.000 Euro'dan 38.000 Euro'ya çıkmış bu. Tabii ki 2025 ve 26'da ve 27'de bu her sene güncelleniyor enflasyona ve başka değişkenlere göre. 30 yaş üstü için de 46.000 Euro'dan 50.000 Euro'ya çıktı. O zaman %10 enflasyon var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Fazla var. Ama açıklanan hissedilen fazla. Şey evet, her ülkede olduğu gibi Türkiye'dekiler, izleyenler çok hakimdir buna. Burada da aynı şey söz konusu. Hani devletin açıkladığı başka, senin hissettiğin başka oluyor genelde. Bakın. Ya kendileri %10 arttırmış. Ben bir şey söylemiyorum. Evet. Bir de yani bir açık kapıda bırakmışlar. Hani bunlar final rakamlar değildir. Daha da değişebilir diye. Daha da gidebilir. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Cansu'nun da dediği gibi o daha önceki konuşulan 30, 20, 10 evet karar etkileyebilecek kadar önemli rakamlardı. Gelip gelmemeniz konusunda bence önemliydi. Ama 30'dan 27'ye düşmek bence oyunu değiştirici bir şey değil. Kanun değil yani. Gelmeye niyetiniz varsa hala gelebilirsiniz. Bu o kadar önemli bir değişiklik değil. Gayet de yaşanır 27 ile. Çünkü zamanında 30'a uyguladıkları yıl da 5 yıldan fazlaydı. 10 yıldı. Sonra pat diye bunu bir anda 5 yıla çekiyorlar. Hızlı böyle düşürerek. Yine insanlar gelmeye devam ediyor. Ama hani şey değil. 27 dediğim gibi çok önemli bir kayıp değil. Sadece %3 kaybediyor olacaksınız. O da çok hayatınızı çok etkilemez. Rahat gelebilirsiniz. Bak her zaman demem bunu. Ama bu önemli değil. Gelin. Tabii ki şayet gelmek istiyorsanız. Tabii ki bunlar %100 kesinleşmiş değil. Bu yasa tasarısı aslında. Bu yasa tasarısının tam bu siyasi terimlere çok hakim olmadığı için kopya çekiyorum. Öncelikle Temsilciler Meclisi, sonra da Senato tarafından onaylanması gerekiyor bu kararın. O yüzden şu anda tam %100 diyemeyiz. Onaylandığı zaman da biz artık bununla ilgili yeni bir video çekmeyiz ama Instagram adresimizi bırakalım. Onu takip edin. Bu tip değişiklikleri Instagram'da sürekli paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz eğer takip etmek isterseniz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi değişiklik o kadar önemli değil. Yine gelmeye niyetiniz varsa bu kararınızı değiştirecek bir şey olmasın bence. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bu bizim için önemli. Yani biz size bir değer sağlamaya çalışıyoruz. Rica ediyoruz. Siz de bir kanala abone olun. Bir de beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra videolar devam edecek. Çoğu zaman vlog, arada bilgilendirme olarak, ama vlogların içinde de çok güzel Hollanda'da yaşama dair ipuçlarını bulabilirsiniz.
Evet. Herkes, Ya gelecekler için bence çok kıymetli. Neyle karşılaşacağını bilecekler. evet, herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.